Merhabalar. Bu videomuzda özellikle yaz günlerinin en hafif ve en lezzetli tatlısı trileçeyi hazırladık. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hazırlığımıza önce trileçemizin kekiyle başlıyoruz. Bunun için 6 adet yumurtayı sarılarını ve beyazlarını ayırıyoruz. Beyazlarının içerisine bir çimdik tuz atıp mikserle çırpmaya başlıyoruz. Çırpma işlemimizi yumurta akları köpük köpük olana kadar devam ettiriyoruz. Bakın benim istediğim kıvama geldi. Şöyle göstereyim. Kaseden dökülmüyor bile. Sıra geldi sarılarına. Yumurta sarılarımızın içerisine yarım su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz ve onu da yine mikserle çırpmaya başlıyoruz. Çırpma işlemini yumurtamız yoğun bir kıvam alana kadar devam ettiriyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra bir elek yardımıyla bir bardak unumu, kabartma tozumu ve vanilyamı yumurta sarılarının içerisine eleyeceğim. Bu aşamada ben unumu parça parça ilave etmeyi tercih ediyorum ki karıştırırken topaklanma olmasın. Karıştırma işlemini mikserle değil de plastik bir çırpıcı veya bir tahta kaşıkla yapabilirsiniz. Unumun kalanını da ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Unumu tamamen yedirip bakın bu yoğunluğa ulaştırdıktan sonra artık sarılarıyla beyazlarını birleştirebilirim. Bu işlemi yaparken mümkün olduğunca ağır ağır karıştırmaya ve yumurta aklarının köpüğünü söndürmemeye çalışın. Bakın kek hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Bu şekilde dikdörtgen borcamları bilirsiniz. Onu biraz yağlayıp kek hamurumu her tarafına eşit şekilde dağıtıyorum. 180 derecede önceden ısıttığım fırında 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Kekimizin içerisine dökeceğim süt için tencereme 1 litre boşaltıyorum ve ocağımın altını yakıyorum. Yarım su bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Bir paket hazır kremam vardı. Onu da ekledikten sonra şekerler eriyene kadar karıştırıyorum ve ılık bir kıvama gelince sütümü ocaktan alıyorum. Ve sıra geldi trileçe yaparkenki en kritik aşamaya. 1,5 su bardağı kadar şeker aldığım tavamda şekerlerimi hiç kaşık değdirmeden sallayarak yavaş yavaş eritiyorum. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Çok dikkatli olmanız lazım. Sürekli karıştırmanız lazım. Ve mümkünse ocağınızın altı fazla açık olmasın. Bakın şekerlerim eridi. Bu aşamada bir paket kremamı ekleyeceğim. Ancak bu noktada ben şu an çekim yaptığım için yapamıyorum. Hızlı karıştırmanız gerekiyor ki şekeriniz topaklanmasın. Karamel sosum istediğim kıvama geldi. Son aşamada bir yemek kaşığı tereyağını da ekledikten sonra ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Son aşamada karıştırma kabına aldığım 2 paket krem şantiye, yarım su bardağından biraz fazla soğuk süt ekliyorum ve mikserle koyulaşıncaya kadar çırpıyorum. Diğer malzemeler hazır olana kadar biraz buzdolabında bekletiyorum. Fırından çıkan kekimi sütü daha iyi içerisine çekebilmesi için kürdanla delikler açıyorum ve yavaş yavaş sütümü ilave ediyorum. Bu aşamada acele etmeyin. Kekimiz hazırladığımız 1 litrelik süt karışımını rahatça içine çekebilir. Şimdi sıra dolaptan çıkardığım krem şantiyi kekimin üzerine dağıtacağım ama öncesinde üzerini süslemek için 1-2 kaşığını ayırıyorum. Krem şantiyi kekimin üzerine dağıtıp her tarafına eşit şekilde sürüyorum. Hazırladığımız karamel soğuma aşamasında biraz koyulaşacaktır. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız yarım çay bardağı kadar sütle biraz açabilirsiniz. Ben de bu tarifimi hazırlarken aynı yöntemi kullandım ve
karamelim istediğim kıvama geldi. Şimdi trilçemin üzerine eşit miktarda döküyorum ve bir kaşık yardımıyla altındaki krem şantiye dokunmadan güzelce dağıtıyorum. Krem şantimden bir miktar ayırmıştım. Bir poşet veya sıkma torbası yardımıyla şeritler halinde sıkıyorum. Ve son olarak bir kürdan yardımıyla süsleme işlemini tamamlıyorum. Trilçemiz hazır. Afiyet olsun.